para veriyorlarmış. Biz dedik cumartesi günü gidiyoruz, ne yapacağız? Sonradan dedim ki ya, araba çıkarsa tekrar Kuveyt'e geri geliriz, sıkıntı yok. Anladın ya. Hadi görüşürüz. Verilerden beri yaklaşık 50. Şöyle gerçek gibi bir adam var, bir şey anlatıyor. Doğru. İkinci Kuveyt gününden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir güne uyandık. El Şehit Park diye bir park var. Bizim otelimize çok yakın, yürüme mesafesinde. Oraya doğru yürüyoruz. İlk olarak bugün bir oraya gezeceğiz. Ondan sonra hava güzel, bugün açık. Hafiften güneş var. Kulelere gideceğiz. Dün gidememiştik. Hava yağmurluydu ve bulutluydu. Dedik hani manzara güzel olmayabilir. Oradan bir kulelere geçeceğiz. Daha sonra diğer gezi yerlerine geçeceğiz. Şimdi böyle bir merkez var. Bizim otel şurada kalıyor. Hemen böyle 2 dakika yürüyerek buraya geliyorsunuz. Şöyle Volvo'nun showroom'u falan var. Yüksek kuleler var. Şurada da bir yüksek kule daha var. Bizim gideceğimiz park şurası. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Burası böyle işlek bir cadde. Kavşak, dört yol ağzı gibi. Şurada da bir benzinci var. Yarın benzin alacağız oradan arabaya. Evet, El Şehit Parkı'na geldik arkadaşlar. Parkın girişi burası. Böyle kulelerin hemen yan tarafı. Şehit olan kişilerin anıtları da var içeride. Kuveyt'in en yeşil yerlerinden birisiymiş. Şimdi barbekü yapmak yasak diyor. Bisiklet sürebilirsin diyor. Dizayn edilen araya da ama bisiklet yolunda yani. Sigara serbest diyor. Köpek, hayvan serbest değil diyor. Bir de parkları temiz tutalım diyor. Şimdi şöyle bir kapı var. Şuradan şöyle az bir içerisini göstereyim size. Şimdi içine gireceğiz birazdan. Şimdi bu parkın içinde şöyle bir kuş anıtı var. Saddam Hüseyin İran'dan sonra Kuveyt'e saldırıyor. Bu saldırıda 1317 kişi vefat ediyor. Bu her bir kuş da o vefat eden kişileri sembol etmiş burada. Yani burada 1317 tane kuş varmış. Bunu da böyle bir anıt olarak bu parkın içine koymuşlar. Zaten parkın adı da Şehit Parkı. Bu da şehitlerin anıtıymış. Şimdi Kuveyt şeriatla yönetilmiyor. Ama kültürel olarak tabii ki şeriata yakın bazı kurallar var. Mesela örneğin devlet okullarında kızlar ve erkekler ayrı ayrı okuyorlar. Mesela yurt dışında okumak isteyen bazı Kuveytli öğrencilere de devlet yardım da ediyor. Böyle de bir şey var. İşte Kuveyt 1960'lı yılların başlarına kadar kölelik sistemiyle yönetilmiş. Burada herkesin, her ailenin bir kölesi varmış. Onlara hizmet ediyormuş. 1962 yılında bu tamamen kaldırılarak şu anki günümüzdeki halini almış. Fransa'dan anayasa getiriyorlar. O sisteme göre Yani anayasalarını Fransız anayasasından almışlar. Yani ona benzer bir anayasa yapmışlar. Bu parkın sonunda Memorial Museum var. Yani hatıra müzesi. Böyle buradan da orada girişi var. Şimdi şu duvarda da Kuveyt için şehit olan kişilerin resimleri var. Bu duvarlarda da işte şehitlerin resimlerini koymuşlar böyle. Bu müzenin içinde Kuveyt'le ilgili tarihi yapılar var. Zaten isminden de anlaşılacağı gibi Memorial Museum, hatıra müzesi. Böyle burada şehit olan Kuveytliler. kadınlar ve çocuklar da var. Kadınlar ve çocuklar da var aynı zamanda. Burada da yine böyle savaşla ilgili figürler falan koymuşlar. Bakın 1962'de işte bu olaylar olmuş. 67-73 arası falan böyle karikatür gibi resimler çizmişler duvarlara. Sanırım savaşla ilgili bazı şeyleri anlatıyor. 1990'da da öyle bayrak sallıyorlar. Şimdi şöyle yerler yapmışlar.
Az önce şu sular akıyordu ama şu an kapalı. Mesela şöyle ağaçlar falan var. Zeytin ağacı sanırım şu. Yani benziyor, bilmiyorum, başka bir ağaç da olabilir ama böyle yukarıdan doğru suluyorlar bunları. Bu şekilde. Şöyle merdivenlerden de aşağıya inebiliyorsunuz. Aşağıda da bakımlarını yapıyorlar. Evet, şu an Kuveyt Kulelerine geldik arkadaşlar. Kuveyt şehrinin modern simgelerinden olan Kuveyt Kuleleri bir su kulesi grubu. 1971-76 yılları arasında inşa edilen kuleler 1 Mart 1979'da açılmış. Körfez Savaşı sırasında da zarar görmüş bu kuleler. 1992 yılında da onarılmış. Yani Körfez Savaşı Irak'la olan savaşta buralar bombalanmış, zarar görmüş. Daha sonra onarmışlar. Yaklaşık 187 metre yüksekliğe sahip olan kuleler Körfez manzarasını izlemek için gidebileceğiniz güzel bir gezi noktası Kuveyt'te. Biz de bugünü tercih ettik zaten. Şimdi şuradan bilet alacağız. Giriş burası. Şimdi ticket aldık. Kişi başı 3 dinar, 2 kişi 6 dinar. Şöyle bir barkodlu bir şey veriyorlar. Yani kişi başı 350 lira. Ya buraya girebiliyorsunuz kulelere. Evet, şimdi asansörle 12 kat çıktık. Buraya geldik. Yani şöyle şu taraf deniz manzarası. Çok küçük bir yermiş. Şöyle Kuveyt manzarası da var bu tarafta. Şehir manzarası. Şimdi burası alt kattı. Buranın üst katı da var. Böyle merdivenlerden üst kata çıkıyoruz. Üst kat bir tık daha iyi alt kata göre. Şöyle. Buranın manzarası daha güzel. Bir de burada şöyle bir özellik var. Gördüğünüz gibi yer dönüyor. Mesela şurada beklediğiniz zaman atıyorum bir 15-20 dakika sonra şu manzarayı görmeye başlıyorsunuz. Yani güzel bir yer. Buradan böyle kahve, popcorn alabilirsiniz. Böyle çikolatalar da var. Şuralarda yiyorsunuz. Evet. Beğendin mi burayı? Gayet güzel. Şimdi arabamızı şöyle bir otoparka park ettik arkadaşlar. Yani parklar tamamen ücretsiz Kuveyt'te. Şu ana kadar hiçbir otoparka ücret ödemedik. Bu da aklınızda bulunsun. Araba kiralarsanız böyle otoparklara bedava çekebiliyorsunuz. Adamların park parasına ihtiyacı yok. Evet arkadaşlar, şu an bir müzeye geldik. Şeyh Abdullah El Selam Kültür Merkezi. Burada 6 adet bina var. Bunlardan ilki burada. Şimdi böyle başlıyoruz. Burası Space diye geçiyor. Yani uzayı gösteriyor. Şöyle uzaya gönderilen uydunun bir maketini yapmışlar. Bayağı büyük, devasa bir şey. Şimdi buranın üst katı da var. Oraya da çıkacağız. Enteresan, güzel bir yer ya. Buraya muhakkak gelin. Güneş sistemimizi anlatıyor. Böyle. Our Solar System. Ne arkadaşlar, böyle dil seçerek tıklıyorsunuz. Böyle size işte İngilizce veya Arapça olarak anlatıyor. Mesela dünya, güneş sistemimiz, Orion Arm, Milky Way, böyle galaksileri falan gösteriyor ve İngilizce olarak size anlatıyor. Mesela şurada da şey var, ne kadar uzaklıkta olduğunu gösteriyor. Mesela zoom level 12 milyar 400 milyon ışık yılı uzaklıktaymış. Mesela şeye gel, güneş sistemi, şuna gel. 2 ışık yılı uzaklıktaymış.
burası. Böyle çok güzel, enteresan bir yer ya. Şöyle uzay araçları da var. Yakından göstereyim size. Şöyle robot var. Bir şeyler konuşuyor. Arapça. NASA'nın robotu. Fırlat uzaya. Hadi görüşürüz, ben uzaya gidiyorum. Böyle uzay aracı gibi yapmışlar içini, çok güzel bir şey. Bir de sesleri, efektleri öyle güzel vermişler ki kendini sanki orada hissediyorsun. Manyak bir şey ya. Şimdi oranın hemen karşısında Arabik İslamik Bilim Müzesi var. Oraya geldik. Orada Arapların bilimsel dokümanları falan var. Böyle Arap kültürüne ait çalgılar, işte kitaplar, Kur'an-ı Kerimler falan mevcut burada. Şöyle yine kokular, parfümler. Burada şöyle gerçek bir adam var, bir şey anlatıyor. قلت في أحد محاضراته وهي كثيرة متعددة أن بحث الإنسان بالمعرفة هو ما يجعله إنسان Doğru insan nasıl olur onu anlatıyormuş bu. القانون السعودي طرقا جديدة. Şimdi insan bedeninin anlatıldığı bir müzeye, bilim merkezine geldik. Ben de şöyle genel bir göstereyim size. Stephen Curry. Mesela burada da böyle bir tane işte yiyecek seçiyorsun. Mesela domates. Domatesin şeylerini anlatıyor. Mesela şeker yoktur diyor. Full vitaminli diyor. Mesela muzu seçiyorsun. Muzla ilgili bilgiler söylüyor. Vitamin falan var diyor. Ya arkadaşlar sürekli söylüyor dersiniz ama yani ben buraya gelmeden önce hiç böyle bir yer olduğunu düşünmüyordum. Gerçekten mükemmel bir yer, yani çok güzel bir yer. Buraya muhakkak zaman ayırın Kuveyt'e geldiğinizde. Hani bazıları Kuveyt'te hiçbir şey yok, gezilmez falan diyor ama gerçekten Kuveyt'i detaylı olarak gezmeniz gerekiyor. Yani ben şu an detaylı olarak her şeyi Kuveyt'le ilgili gösteriyorum size ki bir size kaynak olsun. Buraya geldiğinizde neler yapabileceğinizi görün. Gerçekten buraya muhakkak gelin. Kesinlikle gelmenizi öneriyorum. Çok mükemmel bir yer. Daha biz şu an 3 tane yer gezdik. Daha 3 yeri daha gezeceğiz. Yani adamlar böyle devasa bir yer yapmış ama bomboş. Kimse yok. Yani çok rahat, sessiz bir şekilde gezebiliyorsunuz. Bir yoğunluk, kalabalık yok. Şimdi bu insan bedeninden karşıya geçiyorsunuz. Robotlar ve transportation. Böyle klasik bir araba var. Motorunu gösteriyor. Burada arabaların yapım aşamalarını gösteriyor. How to build a car diyor. Araba nasıl yapılır? Böyle tek tek şeylerini göstermişler. Hyundai'nin bir arabası. Herhalde bunlar böyle ilk arabalar. Şöyle eski İngiliz arabaları.
Motor cars. Motorlu arabalar. Tarihteki ilk bisikletler. أجرى الأخوان رايت تجاربهما على طائرة ورقية في عام 1000. Of şuna bakın. Manyak bir şey. ستزيد سرعة الإطعام محددة Ne işte lan böyle? لتنطلق السيارة Uçak mı? Füze mi? Ne bu? على الأقل هذه أغلية فأنسب جاهز. Benim hanım hamur yapıyor. Hamur mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hamur mu yapıyorsun? Ne o? Ne makinesi misin? Ha, buradan bak. Öbür taraf. Niye Oradan dönüyor? oraya aktarız. Ha, tersi çeviriyormuş. Lan yeter yeter. Ne makinasıysa bu böyle. Yani moving machine, taşıma makinesi gibi bir şey yazıyor ama herhalde bu fabrikalarda falan böyle ürünleri taşıyorsun ya bir yerden bir yere, öyle bir şey olabilir. Ekosistem bölümüne geldik şimdi. Burada da dünyamızın ekosistemini anlatıyor. İşte hayvanlar, böcekler, bitkiler. Buranın içinde. Start from second floor. This is last part. This is last part. Have to start from second floor. Oh really? This Yeah. is last part. Yeah, this is last part. We go What is second the first floor, part? then you come here. Şimdi görevli şey dedi de burası son part dedi. Üst kattan başlıyor dedi. Üst kata çıkın önce dedi. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Üst katta da akvaryum da var burada. Ondan sonra en son buraya geleceğiz. Evet şimdi şöyle bir yere geldik üst kata. Böyle bitki dünyası. Şöyle yürünüyor bak şuradan doğru şöyle yürüyeceğiz. Şimdi buradan böyle yürüyeceğiz. Sanki ormanların, doğanın içindesin gibi bir ortam. Sesleri duyuyor musunuz? Aşağıda balıklar var akvaryumda. Maymun sesleri, kuş sesleri var. Sanki doğal bir ortam yaratmışlar. Ama yapay, böyle rüzgar sesi falan da geliyor. Mükemmel bir yer. Şöyle yürüyelim aşağıya doğru. Bu taraftan da biraz şöyle çekelim. Muhteşem bir yer ya. Türkçe mi? Türkçe olarak anlatıyor mu? Yok. Ne sadece ses mi? Görüntüyle sesi Görüntünün böyle sesini veriyor. aynen. Anladım. Ha şey gök gürülüyor, şimşek çakıyor. Yağmur sesi falan var. Görüntüyle eş zamanlı. Aynen çok güzel. Evet nasıl buldun burayı? Yani Arap insanı o kadar bence yeşilliğe meraklı ki burada olmadığı için, malum bizim orada Karadeniz'de falan da çok böyle gezmeye de geliyorlar. Yani Ya. Bali'yi buraya getirmişler diyorum Semih'e biraz önce. Yani tropikal orman yok ama Bali'yi buraya kendi ayaklarına getirmişler. Parayla yapay orman yapmışlar. Şöyle bakın. Bir ağaç yapmışlar yapay. Ananas ağacı gibi bir şey sanki. Meyve ağaçları koymuşlar. Evet ağaca asılmış bir maymun var. Burada. Şöyle şuraya bir şelale yapmışlar. Balıklar canlı. Böyle alt taraf akvaryum sanırım. İnelim mi aşağıya? Köpek balıkları. Onu. Ve çok güzel balıklar var. Yine böyle mercan resifleri var. Balıkların büyüklüğüne bakın. Evet buranın da sonuna geldik.
Yani kişi başı 3 dinar ama kesinlikle değecek bir yer. Muhakkak gelmenizi öneriyorum. Şimdi bir Marina AVM var, oraya gideceğiz. Oradan da akşam bu büyük alışveriş merkezi var, oraya geçeceğiz. Evet, Salmiya taraflarına doğru geldik. Burada Marina alışveriş merkezi denen bir yer var. Şimdi burada deniz kenarında böyle kafeler var. Ve alışveriş merkezi var. Ortadan böyle bir köprü var. Köprüden karşıdan karşıya da geçebiliyorsunuz. 2 taraflı. Şimdi burada oturup bir şeyler yiyip içeceğiz. Biraz yorulduk. Bir de etrafı biraz da size göstereyim. Evet, Marina AVM bu şekilde. Şöyle bir yatma yemekti var. Yat limanı. Böyle bir sürü kafe var buralarda. Güzel bir yer, lüks bir yer. Şimdi bu Marina Alışveriş Merkezi'nin hemen arka tarafında sahil var. Ama şu an sahile geçiş yapamıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle tellerle kapatmışlar. Tadilat, çalışma gibi bir şeyler var. Şimdi Tarık Recep Müzesi'ne geldik arkadaşlar. Burası 1950'lerden beri yaklaşık 50 yıldır biriktirilen eserler, yazmaların toplandığı bir müze. Kuveyt'in Jabriya şehrinde kurulmuş. Bir de Hat Müzesi var, buraya yürüme mesafesinde bir yer. Şimdi ilk olarak buraya girdik. Şimdi şöyle size genel bir etrafı göstereyim. Adam geldi, kamera yasak dedi de şöyle çaktırmadan biraz daha çekeyim. Böyle İslamik motifler var. Kabe'nin tam kapıdaki örtüsü bunlar. Devletlere Her sene Kurban Bayramı'nda Kabe örtüsü yenileniyor. Yenilendikten sonra özellikle kapı örtüleri zengin Müslüman devletlere veriliyor. Şimdi burada böyle nasıl örüldüğünü, motiflendiğini gösteriyor. Bayağı eski Abdülhamit Han zamanlarından falan da kalma. Kabe örtülerini devlet büyüklerine hediye olarak veriyorlarmış. Görüyorsunuz, engelliler de burada bu işlerde çalışmış. Ama burada bayağı değerli bir şey yani. Burası da Kaşmir, Nepal ve Tibet'e ait çalgılarmış. Eski çalgılar. Şöyle kemençe gibi bir şeyler de var. Bayağı enteresan, değişik çalgılar varmış. Şimdi burada böyle tantur dedikleri bir şey var. Tantur, İslamiyet'in ilk başlarında böyle seçkin ve zengin kadınların kafalarına böyle taktığı bir şeymiş. Bunlar da böyle modayı gösteriyormuş. Böyle değişik bir şey. Başörtülerinin altına takıyorlar. Bunlar da Arap Yarımadası'nın geleneksel kıyafetleriymiş. Hem Arap kadınlarının mahremiyetini koruyormuş hem de çöl sıcağından kadınları koruyormuş. Bunlar da İranlıların geleneksel kıyafetleriymiş. Bunlar da bizim Türkiye'nin, Osmanlı Türkiye'sinin geleneksel kıyafetleriymiş arkadaşlar. Burada da yazıyor zaten, şöyle göstereyim. Costumes of Ottoman Turkey diyor. Bizim Türklerin Osmanlı zamanındaki geleneksel kıyafetleri. Bu tarafa geçince de bunlar da Suriyelilerin geleneksel kıyafetleriymiş, kostümleriymiş. Bunlar da Morokko diyor, Faslıların geleneksel kıyafetleri. Burada da Hattin Muharebesi'nin bir maketini yapmışlar. Haçlılar saldırmış. Onunla ilgili böyle bir maket.
Evet, şu anda Körfez'in en büyük ikinci alışveriş merkezi olan bir Evanos'a geldik. Birazdan Kolombiya'ya gideceğiz. Oradaki fiyatlara bakacağız. Birçok Türk markası var veya işte şurada mesela LCY2 var. Gördüğünüz gibi Türkiye'de olan çoğu marka burada da var. Karşıda Decathlon var, H&M var. Şimdi şurada Kolombiya var. Önce bir Kolombiya'dan başlayalım. Burası biraz küçük Kolombiya ama şöyle size fiyatları göstereyim. 39,5 dinar. Mesela şöyle 43,5 dinar. Şu. Burası kadın bölümü. Mesela şunlar 79 dinar. Mesela şu mont indirime girmiş 27,9 dinar. Ayakkabılara bakalım. 27,9, 29,9. Bunlar da indirimde, kırmızı etiketler. Şu ayakkabı 22,9. Şöyle saklama kapları var. Bunlar bayağı indirime girmiş. Yemek çantaları. Şu mesela 3,9, 455 liraya geliyor yemek çantaları. Bayağı yarı yarıya düşmüş fiyatları. O siyahı da mı aynı fiyat? Aynı fiyat. Siyahı da aynı fiyat. Şunlar da şöyle bir tık daha büyüğü. İçi yalıtımlı. Üstü yalıtımı var. Bunlar da 5,9, 800-900 liraya falan geliyor. Çantalarda da yine böyle indirim varmış. %26, 37,9 dinar. Şöyle kargo pantolon var. 22 dinar. Ya bu tarafta erkek bölümü. Şu mesela kamuflaj mont da indirime girmiş. 42,9 dinar. Şu montlar biraz pahalıydı. Şuna bakmıştım. Şunlar 8-9 bin liraya falan geliyordu. Bakalım. Aynen 79 dinar bu da. Yani fiyatlar Kolombiya'da bu şekilde. Şimdi şu 18 dinar 2100 liraya geliyor. Herhalde şunu alacağım. Hoşuma gitti. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, Kolombiya'dan şimdi ben şöyle bir polar aldım. Size zaten videoda gösterdim. Seda'ya bir tane mont aldık. İkili mont, içinden polar çıkıyor. Bir de saklama kabı aldık. Toplam ne kadar tutmuştu? 79,5 dinar. Yani şöyle çevir, pardon 75,5 dinar, yani 8.800 lira. Türkiye'de sadece şu montu belki de bu parayı alamayız. O yüzden Türkiye gayet güncel fiyatlarını da söyleriz. Onları da aynen Ürünlerin, zaten koyacağız ürünlerin altına. Bir de bize şöyle çekiliş kartı verdiler. İsmini yazıp aşağıda Shake Shack diye bir burgerci var. Onun arkasında bir kutu varmış. Kutunun içine atıyorsunuz diyor. Her hafta çekiliş yapılıyormuş. İlk 200 kişiye araba veriyorlarmış. Daha sonraki kişilere de para veriyorlarmış. Biz dedik cumartesi günü gidiyoruz, ne yapacağız? Sonradan dedim ki yani araba çıkarsa tekrar Kuveyt'e geri geliriz. Sıkıntı yok. Kalabalığı görüyorsunuz. Çok büyük bir yer. Körfez bölgesinde en büyük ikinci AVM'siymiş. Bütün Kuveyt burada. Kalabalığa bakın. Sokak gibi. Şimdi Bulgari'den parfüm alacağız. Yeşim abla için. Türkiye'de yokmuş, burada bulduk. Aslında üretimi kalktı demişler Bulgari'de ama yani hani Kuveyt'te yok. Vallahi anca Kuveyt'e geldiğimizi anladık ya. Bu Grand Avenue Mall'a gelince her yer parfümcü şu an burada. Ben Türkiye'de fiyatları ne kadarmış diye sordum da Türkiye'de hiç yokmuş. Şu parfüm. Şu mavi olanı alacağız. Burada 7.000 TL.
Beğendin mi? Koku aynı mı diye hissetmek istedim de. Malum 7.000 lira. Evet, buradan da Yeşim ablaya selam olsun. Adidas'a geldik. Sambalara bakıyoruz da Türkiye ile fiyatlarını kıyaslayalım diye. 44.25 yaklaşık 5.000 küsür lira yapıyor. 5.200 falan, Türkiye ile aynı. Evet, geziye devam. Grand Avenue alışveriş merkezinde akıyor buralar. Yani buraya gelip de bulamayacağınız hiçbir şey yok. Bak, Türkiye'de olmayan parfümü aldık buradan. 2 tane. Yani buraya geldiğinizde şunu bulamadım demeniz çok zor. Her şey var, her şey. Şampiyonlar Ligi gibi içerisi. Yani dünyadaki bütün lüks markalar, lüks olsun olmasın, bütün markalar burada. Bulabilirsiniz. Zaten şu kalabalığı görüyorsunuz. Gece 12'ye kadar açıkmış burası. Şu orta meydan şurası mıydı? Şuraya gidelim bakalım. Evet, şimdi meydana geldik. Felaket büyük ve lüks bir yer. Zaten etraftaki insanlardan da görüyorsunuzdur. Yani böyle geleneksel kıyafetlerini giymişler ama hepsi bakımlı ve lüks insanlar. Yani yerlerde bir gram pislik yok. Az önce gördüm, şöyle 2-3 tane kahve damlamış yere, hemen temizlemeye geldiler. Burada tek Kolombiya alan bizizdir herhalde. Markaları görüyorsunuz arkadan. Evet. Louis Vuitton, Celine, Tiffany. Gördüğünüz gibi Versace var burada. Şu anki geldiğimiz yer, buralar bölüm bölüm. Şu an en son bölüme geldik bu Grand Avenue'de. En son bölümde bütün büyük markalar var. Zaten görüyorsunuz burası daha sakin yani. Fazla insan yok buralarda ama diğer gittiğimiz yerlerde yine iyi markalar var. Ama oralar daha kalabalık. İşte Giorgio Armani'sinden tut Miu Miu'ya kadar. Bütün markalar bulunuyor arkadaşlar. Şuranın sonuna kadar gideceğiz. Ondan sonra geri döneceğiz. Yani biz daha arkadan girdik. Bir 15-20 dakika falan böyle içeride yürüyorsunuz. Bayağı uzun ve büyük bir yer. Tekrar bir de bu yolu geri yürüyeceğiz. Arabayı o tarafa çekmiştik. Ama değiyor yani, güzel. Eğlenceli, vakit geçiyor. Şurada da böyle luxury parfüm yeri var. Acayip bir yer, şimdi gördüm. 2001'de kurulmuş. Değişik bir yer. Tamam diyorum, videoyu bitireceğim diyorum. Her yere çekesim geliyor. Şimdi burada Mercedes-Benz var. İçeride arabaları sergiliyorlar. Burada Alo var. Mesela bakın şu Chipotle Amerikan markası. Yani buraya Amerika eli değdiği belli. İşte Shake Shack'imden tut diğer daha yerel ürünlere kadar her şey var burada. Yine şöyle ortada bir yanarlı dönerli bir şey var. Yani her yeri çekmek istiyorsun ya. Hani o kadar güzel şeyler var ki. Her gittiğin yerde bambaşka bir şey çıkıyor. Şimdi arkadaşlar buraya gelmişken şu Kuveyt dinarından da bahsedelim. Yine cafcaflı bir yere geldik. Şimdi bugün itibariyle 13 Şubat 2025 Kuveyt dinarı, yani 1 dinar 116 TL, 117 TL'ye denk geliyor. Yani adamların paraları çok değerli. Bunun sebebi de bu adamlar dışarıya petrol ihraç ederken hiçbir şekilde başka para kullanmıyorlar. Dolar, euro, sadece kendi paralarını kullanıyorlar. Bu yüzden de işte yurt dışından petrol alacak kişiler Kuveyt dinarı bulmak zorunda. Bu yüzden de para değer kazanıyor. İşte Amerika'sı olsun, Avrupa'sı olsun, Kuveyt'ten petrol alacakları zaman Kuveyt dinarı bulmak zorundalar. Kuveyt dinarı bulup bunlardan anca petrol alabiliyorlar. O yüzden paraları da acayip değerli.
Dolar karşısında bile bayağı 3 katı falan, 3-4 kat değerliler. Değerli olmasına rağmen Türkiye'ye göre pahalı bir ülke değil. Yani yemek olarak Türkiye ile aynı diyebiliriz. Aynı. Aşağı yukarı aynı. Yani kıyafet fiyatları da aşağı yukarı aynı. Bazı şeyler gerçekten bayağı ucuz. Mesela Kolombiya'dan da biz alışveriş yaptık. Bayağı ucuza denk geldi. Evet, artık videomuzun sonuna geliyoruz. Birazdan bu şatafatlı Arap dünyasında videoyu kapatacağız. Son kez ne düşünüyorsun Kuveyt hakkında? Yani izlenimlerin nelerdir? Kuveyt insanıyla ilgili. Mesela benim gözlemlediğim Kuveyt insanları biraz daha böyle gösterişli. Bayağı bakımlılar. Böyle her yer tertemiz. Sen ne düşünüyorsun? Ben Mısır'a gittiğimizde malum bayağı orada rağbet görmüştüm. Herkes de benimle bir fotoğraf falan çekilmek istemişti. Diyorum ki burada herkes o kadar gösterişli ki biz o kadar sönük kaldık. Suratımıza bakmıyorlar bile. Baksana, Kolombiya poşetleriyle geziyor. Yani harici burası gerçekten güzel. Çünkü sıcaklardan adamlar kendilerine klimalı bir cadde, sokak yapmış. Burada gerçekten çok da kalabalık. Yani burada vakit geçiren Ya, manyak bir yer çok ya. fazla. Ben yani böyle bir yer görmedim diyebilirim yani. Hani Taksim Meydanı'nın daha elitini düşünün böyle. Elit halim. Ve lüks mağazaların olduğu, zengin insanların, zengin Arapların gezdiği bir cadde düşünün. Yani hani Kuveyt beni her gittiğim yerde daha da çok şaşırtıyor. Yani bu kadar beklemiyordum Kuveyt'i. Hani bazıları işte beğenmemiş falan Kuveyt, ama ben gerçekten çok beğendim. Veya bu hayatı seviyorum. Bilmiyorum artık. Çok hoşuma gitti yani her yer. Gösterişliler. Yani evet, Arapların gösterişi sevdiğini biliyoruz zaten. Ya kadınlar peçeli, sadece gözleri görünüyor. Ama öyle bir makyaj yapmışlar ki yani gözlerine bile Yani dikkatlice bakma gereği hissediyorsun. görünen tek yer gözleri mesela, ama orayı bile öyle bakımlı yapmış ki işte kaşları dümdüz çizmiş, işte gözleri simsiyah boyamış. Yani her türlü bakımlılar. Bizim izlenimlerimiz böyle Kuveyt'ten şu anda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu buradan kapatıyoruz. Herkes sağlıcakla kalsın. Görüşmek üzere. Bay bay.